Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün hayatının amacını bulmak üzerine konuşmak istiyorum. Hayatımızın bir amacı var mıdır? Kendi hayatımız, her bir insanın hayatının bir amacı var mıdır? İçten içe hep arayışta olduğumuz şey bu, o hayattaki şey midir? Hayatımızda başarmamız gereken şeyler var mıdır? Başarı nedir? Bu beraberinde bir sürü soruyu getiriyor. Ve ben bunu sorgulamak için aslında ilk olarak insan denen bu varlık neden var olur sorgulamayı uygun buluyorum. İnsan neden var olur? Neden doğar? Ne sebeple bir hayat yaşar? Ve bunu da en uygun şekliyle bir filme neden gidersini sorgulayarak gidebiliriz. Bir filme neden gidersin? Çünkü bir illüzyon olduğunu bilmene rağmen perdede bir hikaye oynamaktadır. Ve sen karanlık bir odada oturursun ve önünde canlanan o hikayeyi izlersin. Ve onu izlerken kendini baş kahramanın yerine koyarsın ve baş kahramanın yaşadığı olaylar ve aslında olaylar çerçevesinde asıl olan yaşadığı duygular, o duyguları deneyimler ve o duyguları tadarsın. Ve gerçekten sana o duyguları yaşatabildiyse buna çok iyi bir film dersin. Bir filme gittim ve gerçekten çok iyiydi dersin. İyi demenin sebebi o filmdeki olay örgüleri sonucunda yaşanan karakterin yaşadığı tüm duyguyu sana da yaşatabilmiş ve hissettirebilmiş olmasıdır. Bu bir savaş filmi de olabilir, bu bir dram filmi de olabilir ya da bir komedi olabilir. Gülmekten yerlere de yatabilirsin, ağlamaktan peçete de bitirebilirsin. Ama bu ağladım kötü bir filmde demezsin ya da güldüm iyi bir filmde demezsin. Önemli olan duyguları dolu dolu yaşayabilmiş misindir? Ve senin gözünü ekrana kilitleyebilmiş midir? Tüm bunları yapabiliyorsa o senin için iyi bir film demektir. Peki insan neden var olur? Çünkü aynı şekilde bir film izlemeye gelir. Ve aslında bu hayat 3 boyutlu bizim içinde var olduğumuz bir filmdir. Bu bir metafor gibi gelebilir fakat bu bir metafor değildir. Bu hayat gerçek gözüken, dokunulan vesaire bir sürü 5 duyuya hitap eden bir filmden ibarettir. Ve sen bu hayatta belli roller ve belli kılıflara bürünüp bir karakter oynarsın. Aslında bu hayatta benim dediğin çoğu şey sadece rolden ibarettir. Peki bu hayata geliş amacın nedir? Bu hayatın amacı sadece ve sadece hayatın kendisidir. Sen bu hayatın tadını çıkarmaya gelirsin. Bu hayat gerçek olarak algılarsan ve tüm gördüklerine 5 duyuna göre algıladığın her şeyin gerçekliğine katı katıya ve zihninin sana kaydettiklerine katı katıya inanırsan bu hayatta koşturması, mücadele etmesi gereken bir varlık olduğuna inanabilirsin. Birinden başlayarak önce 1. sınıf, sonra 2. sınıf, sonra 3. sınıf ve sonra 4 derken 1'i bitirmen gerekir 2'ye geçmen için. 3'e geçmen için de 2'yi başarıyla tamamlaman gerekir. Ve tüm bunlar zihnine kayıt olur ve sen hayatını sürekli bir şeyleri başarıyla tamamlayıp sonraki kademeye geçmek üzerine programlayabilirsin. Sonra iş yaşamı başladığında da önce belli bir mevkide çalışıp sonra orada başarı elde edip sonra bir üst kademe ve sonra bir üst kademe şeklinde gidebilirsin. Ama bu hayatın amacı değildir. Bu hayatın gerçekliğine gömülürsen bu hayatın gerçekliğini bile yaşayamaz hale gelirsin. Bu hayat kademelerden oluşmaz. Bu hayat senin bir şeyler başarıp elde etmen üzerine kurulu değildir. Doğada kuşlar sadece var olmak için var olur. Toprak sadece var olmak için var olur. Bütün hayvanlar sadece var olmak için var olur. Çünkü hepsinin tek amacı var olmaktır.
İnsan şunu diyebilir, ama ben bilinçli bir varlığım. Bu tamamen kendini bütünden ayrı gören egosal zihinden çıkan bir kavramdır. Çünkü bu hayatta ve tüm görünende ve görünmeyende tüm varoluş Yaradan'a bir ifadedir. Üstüne bastığın toprak da kendisinden yaratılmıştır. Gökyüzü de O'dur. Esen rüzgar da O'dur. Açan çiçek de O'dur. Her şey Yaradan'a ifadedir. Ve sen özünde O'sundur. Ve bu hayatı deneyimlemeye gelmişsindir. Bu hayat kademelerden oluşmaz. Nasıl ki doğadaki her şey var olmak için var oluyorsa, senin amacın da sadece ve sadece var olmaktır. Ve bu hayatı dolu dolu anı yaşayarak, tadını çıkararak yaşamak ve farklı duyguları deneyimlemektir. Burada benim diye gördüğün şey bir roldür. O halde bildiğimiz her şey bir rol olacaktır. İşteki başarılar, mevkiler, çok iyi bir doktor olmak, çok iyi bir bilim adamı olmak, çok büyük paralar kazanan biri olmak, çok büyük şampiyonluklar kazanmış bir sporcu olmak, bunların hepsi sadece bir roldür. Ve hepsi bir deneyimdir. Eğer sen kendini bir şeyler peşinde koşarken bulursan, aslında oynadığın rolün ve aynı zamanda izlediğin rolün tadını çıkaramamış olursun. Bir filme gittim ve yüzücünün 10 madalyası vardı, çok iyiydi demezsin. Çok iyi bir filmdi. Çünkü birçok deneyim yaşadı ve şöyle duygu yaşadı, bu duyguyu yaşadı dersin. Çünkü filme gitmenin amacı şampiyonluk görmek değildir. Madalyaların sayısını saymak değildir. Ya da CEO'nun aylık kazancı değildir. Senin onun o CEO olma yolculuğundaki duygularıdır. Bu hayat bir yolculuk ise sen bu hayatı yaşamaya gelmişsindir ve burada yaşadığın duygular önemlidir. Duygular da değişip dönüşendir. Onlar da gerçek değildir, filme aittir. Fakat hepsi yaşandığında son derece güzeldir. Sen bu hayatı gördüğün bir film olarak algılar ve sadece ana odaklanır ve yaşamaya odaklanırsan, tüm güzelliğiyle tüm yaşam gözlerinin önünde belirir. Varoluştaki her şey sonsuz güzellikte gözünün önünde belirir. Var olan her şey bütüne hizmet eder. Çünkü bu Tanrı'nın, Yaradan'ın planıdır. Onun bilinci sonsuz büyüklükte bir zekadır ve her şey sadece bir insan zihninin algılayamayacağı derecede birbirine bağlıdır. Ufacık bir karıncadan Ay'a füze gönderen bilim adamına kadar evrendeki her şey bütüne ve Tanrı'nın filmine hizmet eder. Tüm varoluş birbirine katkı sağlar. Peki benim bir hayatımın amacı var ve ben bu varoluşa katkı sağlamak istiyorum dediğinde, bu her şey olabilir. Ama senin kendine hizmetin kendini bulmaktır. Gerçek seni bulabilmektir. Eğer sen gerçek seni bulabilirsen ve zihninde dönen o bir sürü sesin bunlar benim demeyi bırakır ve hakiki senin sesini dinlemeyi öğrenirsen, senin buraya oynamaya geldiğin şey kendiliğinden ifade bulacaktır. Sen zaten onu oynamaya gelmişsindir ve senin katkın bütüne zaten odur. Bunun için mücadele edilmesi gerekmez. Sadece ve sadece senin izin vermen gerekir. Sen eğer izin verirsen ve gerçek seni, hakiki seni ayırt edebilirsen, o seni yönlendirecektir. O ses kalbinin sesidir ve eğer sen kalbinin sesini dinlersen, varoluş amacını zaten keşfedersin. Çünkü senin varoluş amacın zaten tüm hücrelerine ve DNA'na zaten işlenmiştir. Bu her şey olabilir. Tanrı'nın gözünde
daha değerli ya da daha değersiz bir şey yoktur. Çiftlikte buğday toplayan çiftçi de uzaya füze gönderen bilim adamı da aynı değerdedir. Açan çiçek de milyon dolarlık bir şirketin sahibi de aynı değerdedir. Çünkü hepsi onun kendisidir ve hepsini Tanrı oynamayı ve Tanrı izlemeyi seçmiştir. Uçan kuştan toprağa her şey ve görünen her şey odur. Ve tüm bu varoluş bütün bir şekilde ve mükemmel bir sistemde çalışır. O halde insanın varoluşunda eğer zihninin öğretilerinden arınabilir ve sadece kalbinden gelen sesi dinleyebilirse varoluş amacı da ortaya çıkacaktır. Sadece var olduğunda ve hayatı yaşadığında, hayattan zevk aldığında sen kendi yoluna ve kendi filmine çekilmeye başlarsın. Çünkü sen izlemek için geldiğin bu hayatta ve yaşamak için geldiğin bu hayatta, var olduğun bu hayatta zaten senin sevdiklerin sana yol gösterecektir. Sevdiğin şeyleri takip edersen ve kalbinin sesini dinlersen zaten sen o yola doğru çekilirsin. O halde senin ifade buluş şeklinde sadece sana özgü olacaktır. Bunu da ancak ve ancak kalbinin sesini dinleyerek elde edebilirsin. Çünkü zihin sadece belli kalıplar üzerinden gider ve zaten olanı sunar ve bu daima sınırlı olanı yaratır. Eğer zihinle dayalı bir hayat yaşarsan robotik bir hayat yaşadığını görürsün. Çünkü o sadece gördüğü ve kaydettiği şeyler doğrultusunda seni yönlendirecektir. Ve böyle olduğunda özgünlük sona erecek ve bir şekilde daha sıradan bir hayat yaşanacaktır. Ve böyle yaşanan bir hayat belki de çok özgün bir film ortaya çıkarmayacaktır. Bu hayattaki ana amacın bir film seyretmek ve buradaki duyguları elde etmek ise sen sadece sana özgün olanı yaşamalısın ve bunu da yapabilmek için kalbini dinlemelisin. Kalbini dinlediğinde o zaten senin hücrelerine işlenmiş senin var olma ifadeni sana söyleyecektir. Senin varoluş amacını sana söyleyecek ve seni zaten kendisi o yola götürecektir. Oradan gelen ses her ne kadar mantıksız gözükse de o senin yolundur ve sen öyle bir hayat yaşadığında, kalbinin sesini dinleyerek bir hayat yaşadığında son derece mutlu ve son derece keyifli olursun. Bu sebeptendir ki bir dilenci görürsünüz ve o dilenci son derece mutlu olabilir. Çünkü onun ifade buluş şekli odur. Tanrı onun gözlerinden bir dilenci olmayı izlemeyi istemiştir. Ve o ona hizmetini yerine getirmiştir. Tanrı'nın gözünde hiçbir hayat, hiçbir varoluş diğerinden daha değerli ya da daha değersiz değildir. Bu zihnin hiyerarşik yapısına bağlıdır. İnsan belli zihinsel öğretileri kaydetmiş ve hayatın böyle olması gerektiğini ve belli başarılar ve belli kademelerden oluştuğuna dair bir algı oluşturmuş olabilir. Oysa bu hayatta gördüğünüz her şey bir filmdir ve filmi güzel yapan tek şey dolu dolu yaşanıyor olmasıdır. Buradan baktığımızda dilenci eğer gerçekten hayatı deneyimliyorsa o Tanrı'ya hizmetini yapıyordur çünkü ona iyi bir film sunuyordur. Fakat sen sıradan öğretiler doğrultusunda hayatını devamlı bir şeyleri kovalayarak geçiriyorsan aslında hayatı kaçırıyor olursun. Ve hayatı kaçırdığında önünde devamlı bir hedef ile bu hayatı yaşadığında o zaman deneyimlemez ve hayatın tadını kaçırırsın. Bu hayatın tadı ancak ve ancak andadır. Eğer bütün düşünceden arınabilir, zihinsel sessizlikle hayatı yaşamaya başlarsan, yaşanılan her bir deneyimin son derece güzel ve eğlenceli olduğunu görürsün. Çünkü tüm bu varoluş sonsuz güzellikte
Tanrı'nın planıdır. Eğer senin içinden Bahamalarda palmiye ağacının altında yatarak bir ömür sürmek geliyorsa, senin için uygun olan budur. Tanrı'nın senin gözlerinden Bahamalarda yaşayan bir insanı deneyimlemeyi ve böyle bir filmi izlemeyi seçmiştir. Ama zihin, hayır, çalışmalısın ve tüm insanlar gibi sen de başarılar elde etmelisin. Para kazanmalısın, bunu yapmalısın, şunu yapmalısın diyebilir. Hayatta kalmalısın diyebilir. Ya da bir mevki elde etmelisin diyebilir. Çok iyi bir doktor olmalısın diyebilir. Ama bunların hepsi roldür. Ve sen zihinsel öğretiler ve zihinsel kayıtlar doğrultusunda bir yaşam yaşamaya başlarsan aslında kendi ifade buluş şekline, buraya var olmaya ve aslında merak ettiğin filmi izlemek yerine kendini bunu izlemeye direnir halde bulursun. Sen kendini izlemeyi istemediğin bir filme zorla gitmiş gibi hissedersin aslında. Yaşadığın çoğu sıkışma duygusu bundan kaynaklanmaktadır. Zihin sana daima toplumsal olarak belirlenmiş ve sıradan kayıtlar doğrultusunda sana sıradan olanı sunacaktır. Kalbin ise daima sana sonsuz olanı sunacaktır. Nasıl ki her bir kar tanesi farklı ise ve bu evrendeki varoluştaki hiçbir şey birbirinin aynısı değil ise, seninle ifade bulacak olan da aynı değildir. Binlerce savaş filmi çekilebilir, binlerce dram filmi çekilebilir, binlerce komedi filmi çekilebilir. Aynı konuyla ilgili başka karakterler oynadığında bambaşka filmler ve bambaşka duygular çıkabilir. Bir filmi bir yönetmen çektiğinde bambaşka bir film olabilir, bir yönetmen çektiğinde bambaşka bir film olabilir. Bu hayat da böyledir. Hepimiz sonsuz sayıda, sonsuz varoluş ve ifade buluş şekilleriyiz. Ve senin merak ettiğin ve oynamaya geldiğin şey burada zaten mevcuttur. O halde varoluş amacını bulmak için tek şey kalbinin sesini dinlemektir. Kalbinin sesini dinler ve zihninin bunu bastırmasını engellersen, senin ifade bulacağın şey seninle kendiliğinden ifade bulacaktır. Ve bu varoluşa en büyük katkı olacaktır. Bu Tanrı'ya en büyük hizmet olacaktır. Çünkü sen onun senin vasıtanla izlemeye geldiği şeyi ona sunacaksındır ve o sensindir. Gördüğün her şeyde sen var olursun ve sen bu hayatı yaşamaya geldin. Sen bu hayatı yaşamaya gelensin. O halde bu hayatı yaşamak için tek yapılacak şey bir film gibi, hiçbir dakikasını kaçırmak istemediğin bir film gibi izleyip kalbinin sesini, yani ruhunun sesini dinlemektir ve zihnini efendi konumundan alıp hizmetçi konumuna oturtmaktır. Zihnini hizmetçi konumuna oturttuğunda o var olanın güzelliğini deşifre etmek için konumlanacaktır. Onu efendi konumuna oturttuğunda ise sana sıradan olanı sunacaktır. Çünkü seni hep kalıplar çerçevesinde tutacaktır. Ve hep senin isteklerinin, içinde beliren isteklerinin önünde bir engel olarak duracaktır. Senin içinden bir şey yapmak gelir ve bunu yapacağım dersin, fakat zihnin hayır şimdi değil, önce bunları yap diyebilir. Bir dakika, şimdi bunu yap. Daha iyi olmalısın. Sen bir tekne tatiline çıkmak isteyebilirsin. Bir tekne turuna çıkmak isteyebilirsin. Bir bisiklet turuna çıkmak isteyebilirsin. Bu son derece güzeldir çünkü o Tanrı'nın senden isteğidir. Çünkü orada edinilecek deneyimler ve izlenilecek bir film vardır ve son derece değerlidir. Ama zihnin hayır. Sen önce bu işte çalışmalısın, şunu yapmalısın, bunu yapmalısın ve belli başarılar elde etmelisin diyebilir. Tanrı taraf tutmaz. Ruhun taraf tutmaz. Hiyerarşik düzende çalışan şey zihindir
ve o belli şeyleri kıyaslar üzerinden anlamlandırmaya çalışır. Bu bundan daha iyi, bu bundan daha değerli, bu bundan değersiz diyen şey zihnindir. Çünkü zihin anlamlandırma ve anlam verme şekli bir şeyleri kıyaslamak üzerindendir. Bu hayat dualite alemidir ve devamlı bir ikilik var olur. Ve zihin de buraya aittir ve zihin de daima ikilikler üzerinden anlam vermeye çalışır. Oysa ruhun için hiçbir ikilik yoktur. O sonsuz, sınırsız neşedir ve daima senin için en güzel olan şeyi sana söyleyecektir. Her şey bir bütündür ve her şeyin sadece var olması bütüne hizmet etmek için yeterlidir. Doğadaki her bir şey sadece kendisi için var olur. Doğadaki her şeye baktığında amaçsız bir amaçlılık görürsün. Doğada hiçbir canlı insan gibi bunu yapmalıyım, bunu yapacağım ve sonra bunu yapacağım, sonra bu başarıları elde edeceğim şeklinde işlemez. Sadece ve sadece var olur. Ama sadece varoluşuyla da evrene katkı sağlar. Çünkü zaten bütün bu işleyiş Tanrı'nın ifade buluşudur ve sonsuz mükemmellikte zaten işlenmiş olandır. Senin bunun için bir şey yapmana gerekmez. Senin sadece kendini keşfetmen ve kalbini dinlediğinde sen varoluşa katkın ortaya zaten çıkacaktır. Arı dünyayı kurtarmayı hedeflemez. Ama arının varlığı dünyanın var olmasıdır zaten. Arının sadece kendi içinde yaşıyor olması sadece kendi için yaşıyordur. Fakat bütün çiçeklerin polenlenmesini sağlar. Ve bu inanılmaz bir ekoloji ve bir ekosistem başlatır. Ve tüm her şey birbirine bağlı bir şekilde varoluş en küçük parçadan en büyük parçaya kadar hepsi bir bütün halinde işler. Ve doğadaki her şey sadece kendi varoluşundan sorumludur ve sadece var olmak için var olur. O halde zihnin sana söylediği mantıklı gözüken şeyleri bir kenara bırakırsan ve hakiki seni kendi zihinsel sessizliğinde bulursan, o senin için en uygun olanı zaten sana söyleyecek ve seni zaten o yola çekecektir. Ve senin için uygun olan yol, senin deneyimlemeye geldiğin film en kolay şekilde ortaya çıkacaktır. Hiçbir direnç göstermeden, kendiliğinden olarak inanılmaz senkronlar oluşacak ve sen kendini olayların, durumların içinde bulacaksındır. Ve tüm her şey sana hizmet etmek için can atacaktır. Çünkü sen kendini dinler ve kendini keşfedersen, evrendeki her bir şey sana hizmet için can atar. Çünkü evrendeki her bir şey zaten sensindir. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Görüşmek üzere. Sevgiler. Zihniniz berrak, kalbiniz ferah olsun.